Merhaba arkadaşlar. Aracın oturma pozisyonu çok geride arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Ve aracın burnu da uzun. O yüzden de özellikle iki tane park etmiş aracın arasından çıkarken veya manevra yaparken, binaların arasından çıkarken, dar sokaklarda çıkarken ben ön tarafa iki kez tehlike yaşadım. Birinde bisikletli birine, birinde de bir araca hani çok yakın geçtik. Sonra araştırırken Kore'de bu cihazı buldum. Bu cihaz orijinal. Şu şekilde göstereyim. Ama sadece Kore'de satılıyor. Belki servise başvurursanız şuradaki şu gördüğünüz parça numarasıyla, şu Part No yazan yerdeki parça numarasıyla siz de getirtebilirsiniz bunu. Bu bir ön kamera arayüzü. Soketleri şu şekilde. Renault Samsung orijinal aksesuarı olduğu için bütün her şey sokete uyuyor. Bu kısmı böyle. Şurada front cam dediği yere ön kamera bağlanıyor. Ön kamerayı daha çekmedim. Şuradan kablosunu geçireceğim. Burada switch ayarları var. Eğer alacak olan arkadaş olursa switch ayarlarını böyle yaparsa çok rahatlıkla kullanabilir. Bu kablonun, bu cihazın bir de bu ekran arkasında uzantısı var. Onu da birazdan göstereceğim. Şu anda takılı ama ön kamera takılı değil. Home tuşuna uzun bastığınızda şöyle bir ekran çıkıyor. Burada da kamera görüntüsü ortaya çıkıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Buna basınca tekrar eskiye dönüyorsunuz. Bir de bunun geri vitese taktığınızda geri vitese bağlantı kablosu var. Geri vitesten ileri vitese D'ye geçtiğiniz zaman ön tarafı belli bir saniye gösteriyor şeklinde şey yazıyordu. Yazıyordu diyorum çünkü bunun bir montaj şeması yok maalesef. Montaj işini ben kendim buldum. Montaj şeması yok. O yüzden nasıl monte edildiğini, aslında buraları hep söktüm. Nasıl söküldüğünü değil de geri nasıl takıldığını göstereceğim size. Nasıl söküldüğüyle ilgili daha önce ben videolar çekmiştim. Önce şu trimi söküyoruz. Bu trim kola çıkıyor şu şekilde arkadaşlar. Hani elinizle böyle çektirmeyin. İki yanında şuralarda vidaları var. Bu vidaları sökmeden çıkmıyor. Elinizle çektirmenizi tavsiye etmem. Onun yerine varsa trim sökme aparatı ya da kredi kartı kullanabilirsiniz. Tırnakları çok kibarca, fazla kuvvet uygulamadan, ekranı da çizmemeye dikkat ederek şu şekilde alıyorsunuz. Daha sonra bu ekranı almak için bir de şunu almak durumundasınız. Şurada tırnağı var. O tırnağı ittirip çekince gelir. Tek taraftan çıkarmanızı tavsiye etmem. Soketi çıkarıyorsun. Böylece bu serbest kalıyor. Bir burada vida var. Bir burada. İki tane de üst tarafında vida var. Biri şurada. Biri de bu tarafta. Onları söküyorsunuz. Şöyle teleskopik bir mıknatısınız olursa ucu da çıkarırsınız. Vidayı da şu anda uç geldi sadece. Evet, vida da geldi. Şimdi diğerini çıkaracağız. İki tane de burada var. Biri burada, diğeri öbür tarafta. Kablolarını ve soketlerini çıkaracağım. Gördüğünüz gibi bir tane soket şurada ve şurada da görüntü kablosu var. Önce görüntü kablosunu aldım. Şimdi de soketi. Şu kameramızın kabloları. Burada da gördüğünüz gibi orijinal soket var. Bu normalde ekranın arkasına bu görüntü kablosuyla birlikte giriyor. Soketleri birleştiriyoruz. Birleşim soketi oluyor. Bunu da şu gördüğünüz uçta birleştiriyoruz. Bu da orijinal kablo. Bu da ileri görüş ön kameranın arayüz cihazına ait olan görüntü kablosu. Ses yapmasın diye bantla kaplayacağım. Bez bantla. Bir de burası ses yapmasın diye buraya bez bant izolasyonu yapacağım. Ekranı takacağız. Ekranı takmak için şuraya soket, buraya da görüntü kablosu. Soket. Buraya da görüntü kablosu girecek. İttirdiğimizde oturacak. 4 vidasını takacağız daha sonra. Üstteki vidalar tamam. Sıra bunda, bunu takacağız. Önce soketi takıyoruz.
tırnakları yerine oturtuyoruz. Bu kadar. Bastığımızda evet. Yani buna bastığımızda ön kamera menüsüne geçiyoruz. Şöyle bir kılavuz teli kullandım ve şu aradan kablonun, kamera kablosunun soketini şu araya kadar aldım. Buradan geliyor arkadaşlar ucu. Şu aşağıya indireceğim. Buraya kabloyu şuradan çıkardık. Bunun içinde şu aradan girdim kabloyu. Buraya radar takacağım. Burayı boş bırakmak durumundayım. Hem kabloda ucuna yeter diye bu riske girmedim. Onun için en kısa yoldan aldım. Şuraya monte edilmesi gerekiyor. Kablo yesin diye bir delik de oraya atacağız. Kabloyu bu aradan çıkardık. Bu aradan geçirerek kabloyu çıkardım. Şunu çıkarmak zorunda kalacağım. Kameranın bir tarafı düz. Bir tarafı bu şekilde düz. Bir taraf eğimli arkadaşlar. Şöyle. Burası eğimli. Bu tarafı düz. Onun için bu böyle monte olacak. Şu delik için beraber gelen şablon delikler objektifin üstünde şu şekilde düz tutarsak, bunda da aynı. Böyle yapıştıracağız şablonu şuraya ve o şekilde deleceğiz. Evet. Bu deliği biraz yukarıdan yapmam gerekecek. Şunu da şöyle yapınca zaten arkasında kablo var. Çok karışık gelmiyor ama deliği bununla deleceğim. 12'ye kadar deleceğim. Biraz yukarıdan. Evet, bir delik deldim arkadaşlar. 10'a kadar deldim. Birazcık daha deleceğim. Şuraya ulaşmak için 3 vida var. Bunları söktüm arkadaşlar mecburen. Şimdi bakacağım. Orada delik delerken kabloyu deldim mi? Emin olmak için bunu sökmem lazımdı. 2 vida sıkıntısı söküldü ama arkadaşlar şunları çıkarken 2 tırnak buldum ve kırdım. 4 tırnağın 4'ünü de kırdım. Ya bunu göze aldım çünkü oraya ulaşmam lazımdı. Bu altta bir kablo var. Delik delerken ona zarar verip vermediğimi görmem lazımdı. 2 tanesini buldum. Diğer ikisini bulabilirsem takacağım, yoksa vidayla sıkacağım sadece. İşte armanın monte edildiği yer. Şimdi bunları sökeceğim. Burada o parça ön taraf açıldı. Bu delikten bu şekilde ben kabloyu geçireceğim. Buna gerek kalmadı. Armayı söktüm çünkü. Buraya soket tam girmedi. Oydum onun için, soketin girebilmesi için. Hala da kurtarabilmiş değilim. Pinleri çıkarmak istemedim tek tek. Ama deliği de tabii çok büyük yapmak istemiyorum. Bakalım ne yapacağız. Soketi girmeyi başardım. Genişlettim orayı. Kablo burada. Eğimli kısmı aşağı gelecek. Düz kısmı böyle. Vida alacağım karşılık gelen yere. Kameranın düz mü monte olduğunu tecrübe ederek deniyoruz. Şu anda görüntü ters. Demek ki ters çevireceğiz ve öyle monte edeceğiz. Evet. Böyle. Bakalım düzelmiş mi? Evet, görüntü düzeldi. Monte ediliş şekli bu olacak. Kameranın montajını tamamladık. Ben altına şöyle plastik koydum. Bir de bunun kapağı var. Şimdi kapağını takacağım. Şu şekilde oturuyor. Görüntüsü böyle oluyor. Soket ve kabloları toparlayıp amblemi yeniden yerine takacağız. Kameranın arka tarafına kablonun çıktığı yeri şununla sızdırmazlık sağlayacağım arkadaşlar. Şu tampon sökülse bile şu parça sabit kalıyor. Onun için bunun çevresinden dolaştırdım soketi de. Yani tampon ve ızgara sökülürse bununla birlikte gelsin diye. Kablo da bu şekilde aşağı iniyor. Şuradan kablo bağı yaptım ve kablo şu şekilde dışarı çıkıyor. Bu tarafa geliyor. Dediğim gibi tampon sökülmesi gerekirse bu kabloların hepsini tekrar düzenlememek için oradan bu tarafa geçiyor. Şu farın şu alt tarafından geçirdim. Tampon sökülse de far kalıyor. Farı özel sökmeniz lazım. Şimdi kablo bağıyla bağlayacağım. Farı sökmek gerekirse tabi kablo bağı kesilir. Kablo kurtarılır. Bez bantla kapladım.
şu şekilde burayı iliştirdim. Siz de iliştirebilirsiniz bu şekilde yapacaksanız bunu. Daha sonra buraya kadar getirdim. Şimdi şuradan davlumbazı sökmem gerekiyor. Davlumbazı alacağım dışarı ve kablo çekmeye devam edeceğim. Agrafları söktüm. Agrafların şekli şu şekilde. Şimdi vidaları sökeceğim. Kablolara tam ulaşım için. Burada da farklı bir vida var. Bütün şeyleri çıkardıktan sonra şöyle yukarıdan bağlantısı var. Bakın. Çekince alt taraf sıkışabiliyor. Evet arkadaşlar. Davlumbaz bu şekilde geliyor. Arka taraf davlumbazı. Bu da iç kısmı. Arkadaşlar. Ön kısmı almaya gerek var mı? Birazdan bakacağım. Kablo için bir yol buldum. Alt kabucunun girdiği yol. Kabloyu oraya kadar getirip oradan geçirmem lazım. İçeriden de gösterecek olursak işte burada. Şimdi bunun ucuna kabloyu bağlayıp buradan devam ettireceğim. Evet, kabloyu buradan geçirdik. Yani kabloyu şu delikten geçireceğim. Ve şuraya bağlayacağım. Hareket etmesin diye. Hareket ederse kablo zamanla titreşimle kopabilir arkadaşlar. O yüzden bu tarz keskin geçişler varsa onları bu şekilde geçirmenizi tavsiye ederim. Delikten içeri sokmaya çalışacağım. Girmedi. O zaman pinleri çıkaracağım. Şimdi böyle bir pin çıkarma, pin sökme aparatı var. Bu şekilde kırmızı siyah çıktı. Evet, dördü de çıktı. Şimdi o delikten onları komple sokacağım. Ama önce şunun ucundan geçeceğim. Şunun ucundan sızdırmazlığı sağlamak için. Bunu da o tarafta o yeni açtığım deliğe sokacağım. Şu şekilde. Çalışma alanı çok dar. Gerçekten çok zor. Öbür taraftan bakalım. Evet, kablomuzun ucu buradan çıktı. O sızdırmazlık elemanı takıldı. Şimdi kabloyu gerdirip sonraki aşamaya geçeceğiz. Evet, kablo baya uzun geldi. Fazlasını içeriye atıyoruz. Artık içeride toplayacağız fazlasını. Burası tamam. Şimdi bunun yapışacağı yeri izopropil alkolle sileceğim. Güzel yapışsın. Temiz yüzeye yapışsın. Bir daha çıkmasın diye. Evet. İyice yapıştırıyorum. Ben içeriden başka bir sızdırmazlık elemanı kullanacağım. Pil lastik kullanacağım sızdırmazlık için. Şöyle. İçeriden de aynısını uygulayacağım. İçeri su gelmesini istemeyiz çünkü. Bagajdan şunu sökerek arkadaşlar kabloyu şuradan getirdim. Buradan geçirip şu araya soktum. Bu araya soktum. Bir de koltuğun altından geçirdim ki rahat alabileyim bu taraftan diye koltuğun altından geçirdim. Aslında bu kablo bazıları ihtiyaç duymayabilir. Ben de çok ihtiyaç görmedim ama açtığımda en azından geri vitese taktığımda manevra esnasında rahat görebilmek istedim.
Bunu arkaya sıkıştırdım. Şimdi bunu kapattığımda şu arada kalacak. Tamamen kapatmayacağım bunu. Şu aradan aşağı indireceğim. Koltuğun altına. Aslında koltuğu da sökebilirim. Evet. Koltuğu şöyle söktüm agrafından ve şu araya sokacağım kabloyu. Buradan görünen yeri kalmadı artık. Şu şekilde ilerleteceğim. Evet, kabloyu buraya kadar getirdik. Şimdi buradan ilerletip onun arkasına gireceğiz. Kablomuzu bu yoldan ilerlettim ve şuraya getirdim arkadaşlar. Buradan şu şekilde sararak bu tarafa geçirdim. Şu kameranın ana kablosuyla birleştirdim. Burada da diğer kablo bağlantılarımız var. Soket ve kablo bağlantısı. Zaten perçinle böyle birleştirmiştik. Şu CD çalarım. Şimdi CD çalarımızı takacağız. CD çalar böyle. Yerine monte etmeden önce şunu denedim, nasıldır, yerine oturtabilecek miyiz diye. Sıkıntı yok. Evet, şimdi vidalarını takacağız. Sünger koydum araya, titreşimden birbirine sürtmesin diye. Şimdi geri toplayacağım. Torpidodan başlıyorum. Ben lambayı çıkarıp daha sonra takarım soketi şuradan. Burada bir tane vida vardı. Önce onu takacağım. Daha sonra diğerine geçeceğim. Bu arada torpido lambamızı da takalım. Buradaki işimiz bitiyor. Burada başka yok. Şu yanlarda var. 1, 2, 3, 4, 5. de burada arkadaşlar. 5 vidayla torpido sökülüp takılabiliyor. Sırada burası var. Şu şekilde ve burada da tırnaklar var. Önce vidalara düğmeyi takıyoruz. Yeri kapatıyoruz. Daha sonra kapı fitilini geçirmemiz lazım buradan. Onu da şöyle bir hareketle yapabilirsiniz. Yolcu tarafı kolay. Burada 2 tane vida var. Bu tarafın diğer parçasını takacağız. Bu şekilde arkadaşlar taktık. Bu taraf tamam. Sıra buradaki üçgen parçanın montajında. Şimdi burada şu parça böyle sökmezseniz üçgen parça girmiyor. Çünkü bunda bakın kanal var. Bu kanalın içine girmesi gerekiyor. Üçgeni yerine oturttuk. Şimdi bunun üzerine şu şekilde oturtacağız. Burada da aynı 2 tane vida var. İttiriyoruz. İş tamam. Kameramızı taktık. Ön kamera montajım bitti arkadaşlar. O tuşa basarak geçiş yapabiliyorum. Buradan geçmiyor. Sadece ekran üzerinden. Şimdi geri vitese takacağım. Cihazda arayüz, geri vites lambasına bağlanan bir sokete bağlantı yapılan kablo var. Onu kullanarak geri vitesten ileriye aldığımız zaman otomatik kendi geçiyor. Geri vitese aldığımızda ise bu şekilde geri vitese yine kendisi geçiyor. Yine ileriye aldığımızda da geçişi kendisi yapıyor. Ancak 20 kilometreyi geçince
kapanacak. Emniyet için böyle bir şey koymuşlar. Yaklaşık 2,5 aydır kullandığım ön manevra kamerasını nasıl çalıştığını göstereceğim. Ön kamera nasıl çalışıyor? Şu anda kamera çalışıyor. Araba çalışmasa da kamerayı çalıştırabiliyorsunuz. Şu şekilde bastığınızda böyle bir arayüzü var. Ve görüntü fisheye, yani balık gözü görüntüyle yaklaşık 170 derecelik bir açıyı görebiliyorsunuz. N'yi aldığınızda da yine bu şekilde görüntü kalıyor. D'ye alıyoruz. Bir de geri vitesi alalım. Bakın geri vitese geçti. Şimdi tekrar ileriye alalım. Ta ki 20 km/saat hızı geçene kadar. 20 km/saat hızı geçtikten sonra kesiliyor. Görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Kilometre 13, 20'yi geçince. Farlarıyla böyle gösteriyor. Gündüz farları ve normal farlar. İzlediğiniz için teşekkürler.